Kıymetli dinleyiciler, paylaştığımız bu duaların ve dini hikayelerin hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Daha fazla kişiye ulaşmamız için beğenip abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Bir sabah, güneş henüz tepenin arkasından yeni yükselirken, toprak yolun kenarında sürüklenen bir koyunun ardından yürüyen uzun boylu bir adam görüldü. Elindeki değnek havada sert bir yay çiziyor. Koyunun sırtına iniyor. Hayvanın titreyen bedeninde iz bırakıyordu. Biraz ileride iki küçük çocuk, çitin aralığından bu manzarayı izliyor. Gözleri büyümüş halde geri çekiliyordu. Köyün taş duvarlı, kiremit çatılı evlerinin pencerelerinden perdeler aralanıyor. Kimse dışarı çıkmaya cesaret edemiyor. Çünkü herkes o adamın öfkesini biliyordu. O çoban, adı Veli olan adam, o gün yine merhameti unutmuştu. Köy, geniş bir ovanın kıyısında kurulmuştu. Bahçelerinde erik ve ceviz ağaçları bulunan iki katlı evler, dar sokakların iki yanına dizilmişti. Bazı evlerin önünde tahta banklar, bazılarının kapısında asma kilitli demir tokmaklar vardı. Sabahları tandırdan çıkan ekmek kokusu rüzgarla dağılır. Akşamları ahırlardan yükselen saman kokusu ovaya karışırdı. Bu düzenli hayatın içinde tek huzursuzluk kaynağı, sürüsünü otlatan Veli'ydi. Veli iri yapılı, sert bakışlı bir adamdı. Omuzları geniş, elleri nasırlıydı. Çizmeleri çamurdan çatlamıştı. Hayvanları güderken sabırsız davranır. En küçük dağılmada değneğini kaldırır. Koyunların üzerine yürürdü. Keçiler korkudan taşlık yamaçlara tırmanır. Kuzular annelerinin altına saklanırdı. Köylüler bu manzarayı her gün görür. İçlerinden rahatsız olur. Fakat ona karşı çıkmanın bedelini düşünerek geri dururdu. Köy meydanında, çeşmenin yanındaki kahverengi ahşap binada erkekler toplanır. Çay bardaklarının buzsu arasında Veli konuşurlardı. Herkes onun hayvanlara sert davrandığını bilir. Fakat kimse açıkça karşısına dikilmezdi. Çünkü Veli'nin öfkesinin nereye varacağı bilinmezdi. Çocuklar sürünün geçtiği yoldan uzak tutulur. Anneler pencereden bakarak evlatlarını içeri çağırırdı. Veli'nin evi köyün en kenarındaydı. Önünde küçük bir avlu, avlunun bir köşesinde kırık bir su kuyusu, diğer köşesinde yığılmış odunlar vardı. Evin duvarları badanalıydı fakat yer yer sıvalar dökülmüş, alttaki taşlar görünür olmuştu. İçeride eski bir sedir, duvara asılı birkaç bakır tabak ve köşede demir bir soba bulunurdu. Bu ev, dışarıdan bakıldığında sıradan görünürdü. Fakat Veli'nin iç dünyasındaki fırtınayı kimse bilmezdi. Veli akşamları sürüyü ağla kapattıktan sonra avluda oturur, ellerini dizlerine koyar, uzaklara bakardı. Hayvanların gün boyu çıkardığı toz çizmelerinin üzerinde kalır. Yüzüne yapışan ter çizgiler halinde kururdu. Yaptığı sertliği düşünmez, bunu işinin gereği sayardı. Ona göre hayvan dediğin sözden anlamazdı. Sertlik olmadan düzen kurulmazdı. Oysa Veli'nin bu sertliği, yalnızca bugünün meselesi değildi. Yıllar öncesine, çocukluk günlerine uzanan bir geçmişin gölgesiydi. Küçük yaşta babasının yanında büyümüş, babasının da çobanlık yaptığı dağlarda soğuk rüzgarın altında sürü peşinde koşmuştu. Babası iri, sert mizaçlı bir adamdı. En ufak hatada kemerini çıkarır. Veli'nin omuzlarına, sırtına, bazen de ellerine indirirdi. Veli o günlerde ağlamamayı öğrenmiş, dişlerini sıkarak acıyı içine gömmüştü. Çocuk Veli, bir kuzunun ayağı çamura saplandığında onu çekip çıkaramadığı için saatlerce azarlanmış, bir keçi kayalıklardan düştüğünde günlerce yüzüne bakılmamıştı. Babasının gözünde merhamet zayıflık sayılırdı. Sürü disiplin ister der, sevgiyi hiç öğretmezdi. Veli de zamanla sertliği normal kabul etmiş, acı çekmenin hayatın kuralı olduğuna inanmıştı. Babası öldüğünde Veli henüz gençti, sürü ona kaldı. O günden sonra, babasının sesini kendi içinde taşımaya başladı. Bir koyun dağıldığında babasının bağırışı kulaklarında çınlar. Bir keçi yoldan çıktığında eski günlerin korkusu içinde yükselirdi. Farkında olmadan, babasının yaptıklarını tekrar eder oldu. Sanki başka türlü davranırsa düzen bozulacak.
Dünya dağılacakmış gibi hissederdi. Köylüler Veli'nin geçmişini az çok bilirdi. Fakat kimse onun içindeki yarayı tam anlamazdı. Herkes sadece gördüğünü değerlendirir. Hayvanlara inen değneği konuşurdu. Oysa Veli her darbe indirdiğinde, geçmişte aldığı darbelerin izleri de canlanırdı. Bunu kimse bilmezdi. Bir gün, sürüyü ovanın uzak ucuna götürdüğünde, en küçük kuzulardan biri dikenli tellere takıldı. Veli hızla yaklaşıp hayvanı kurtarmak yerine önce bağırdı. Sonra değneğini kaldırdı. O an kuzunun gözlerindeki korku, Veli'nin bakışına yansıdı. Kısa bir an için elindeki değnek havada asılı kaldı. Fakat alışkanlık ağır bastı, değnek yine indi. O akşam köye döndüğünde, birkaç çocuk yolun kenarında oyun oynuyordu. Sürü yaklaşınca çocuklar dağıldı. Veli onların korkusunu fark etti. Çocukların gözlerinde gördüğü ürkeklik, bir an için kendi çocukluğunu hatırlattı. Babasının karşısında durduğu anlar, titreyen dizleri, yere sabitlenen bakışları zihninde canlandı. Adımlarını yavaşlattı. Fakat yine de hiçbir şey söylemeden evine yöneldi. Gece boyunca avluda dolaştı. Gökyüzü açık, yıldızlar parlaktı. Uzaktan köpek havlamaları duyuluyor. Rüzgar saman yığınlarını hafifçe kıpırdatıyordu. Veli'nin aklında o kuzunun bakışı vardı. İlk kez, yaptığı bir hareketin içini rahatsız ettiğini hissetti. Yıllardır süren sertliğin arkasında saklanan acı, yüzeye çıkmak ister gibiydi. Sabah olduğunda, sürüyü yine aynı yola çıkardı. Fakat içinde beliren o küçük rahatsızlık duygusu, adımlarına eşlik ediyordu. Henüz pişmanlık değildi bu, sadece ince bir sızıydı. Hikaye asıl şimdi başlıyordu. Çünkü Veli'nin yıllardır sürdürdüğü düzen, ilk kez sorgulanmaya başlamıştı. Geçmişin gölgesiyle bugünün gerçeği karşı karşıya gelmek üzereydi. O güne kadar kimsenin dokunamadığı sert kabuk, yavaş yavaş çatlayacaktı. O gün ovanın üzerini ince bir toz tabakası kaplamış, güneş sert ışığını kuru otların üzerine bırakmıştı. Veli sürüyü dere yatağına doğru indirirken aklında sabah hissettiği o ince sızı vardı. Fakat bunu bastırmak ister gibi adımlarını hızlandırıyor. Elindeki değneği daha sık kavruyordu. Keçiler taşlık alana dağıldığında yine bağırdı. Yine koştu. Yine sert hareketlerle sürüyü toparladı. Düzeni sağladığını sanıyor. Aslında içindeki karmaşayı dışarıya savuruyordu. Öğleye doğru, köyün en yaşlı adamlarından biri olan Hasan Efendi bastonuna dayanarak dere kenarına geldi. Üzerinde ütülü ama eski bir ceket, başında temiz bir kasket vardı. Yüzündeki çizgiler uzun yılların emeğini taşıyordu. Hasan Efendi hayvanlara bakmadı. Doğrudan Veli'ye yöneldi. Bir süre uzaktan izledi. Veli'nin bir kuzuyu sürüden ayırıp hızla ittiğini, hayvanın taşlara çarparak sendelediğini gördü. Gözlerini kısmadan bakmaya devam etti. Veli, yaşlı adamı fark ettiğinde elindeki değnek yine havadaydı. Bir an durdu. Hasan Efendi yaklaşmadı. Sadece bastonuna dayanarak olduğu yerde bekledi. Bakışında öfke değil, ağır bir hayal kırıklığı vardı. Veli ilk kez biri tarafından bu kadar dikkatle izlendiğini hissetti. Alıştığı korku dolu bakışlardan farklıydı bu. İçinde garip bir huzursuzluk oluştu. Hasan Efendi ağır adımlarla yanına geldi. Dere yatağındaki su taşların arasından ince bir çizgi halinde akıyordu. Yaşlı adam eğildi, avucuna su aldı, yüzünü yıkadı. Sonra doğrulup sürüye baktı. Konuşmadan önce uzun uzun hayvanların ürkek halini süzdü. Veli'nin sertliği bu sessiz bakışın altında daha görünür hale gelmişti. Yaşlı adam sonunda tek cümle söyledi. Merhamet olmayınca bereket olmaz. Bu cümle rüzgar gibi gelip geçti. Veli karşılık vermedi. Bu sözler kısa ve yalındı. Fakat Veli'nin içinde beklenmedik bir kapıyı araladı. Çocukluğunda babasının yüzünü, kemerin metal tokasını, kışın soğuğunda çıplak elleriyle tuttuğu ipleri hatırladı. Bir koyun kaçtığında aldığı darbeleri düşündü. O günlerde kimse onun içindeki korkuyu görmemişti. Şimdi o da hayvanların korkusunu görmezden geliyordu. Öğleden sonra sürü birden dağıldı. En iri koçlardan biri ani bir hamleyle dere kenarındaki çalılığa daldı.
Veli refleksle koştu, değneğini kaldırdı. Fakat ayağı ıslak taşa kaydı. Bileği burkuldu. Elindeki değnek birkaç adım öteye savruldu. Veli ayağa kalkmaya çalıştı. Fakat bileğindeki acı keskin bir şekilde yayıldı. İlk kez sürünün ortasında savunmasız kalmıştı. Hayvanlar etrafında dağınık halde dolaşıyordu. Bir kuzu, biraz önce ittiği o küçük kuzu, birkaç adım ötede durmuş ona bakıyordu. Kaçmak yerine yerinde kalmıştı. Veli'nin yüzündeki ifadeyi inceliyordu sanki. Zaman ağırlaştı. Veli dizlerinin üzerinde doğrulurken sürü yavaş yavaş onun etrafında toplandı. Alıştıkları sert komut gelmeyince hayvanlar birbirine sokuldu. O küçük kuzu bir adım daha yaklaştı. Veli ilk kez elini kaldırmadan, bağırmadan, sadece uzattı. Kuzu geri kaçmadı. Parmakları hayvanın yumuşak yününe değdi. O an içinde bir şey çözüldü. Bir süre sonra köyden iki genç koşarak geldi. Hasan Efendi Veli'nin düştüğünü görmüş, haber salmıştı. Dere yatağından köye dönüş yolu ona her zamankinden uzun geldi. Her adımda içindeki düşünceler çoğalıyordu. Evinin avlusuna ulaştığında çizmelerini çıkardı. Sedire oturdu. Bileği şişmişti. Fakat canını yakan sadece burkulma değildi. Yıllardır babasının yükünü hayvanlara yüklediğini fark etmeye başlamıştı. Akşamüstü kapısının önünden birkaç çocuk geçti. Normalde sürüden uzak dururlar. Veli'yi görünce yol değiştirirlerdi. Bugün avluda otururken onu görünce adımlarını yavaşlattılar. Gece olduğunda Veli avluda tek başına yürüdü. Değneğini eline aldı. Yıllardır ayrılmadığı ağaç parçasına uzun uzun baktı. Üzerinde çentikler, kırık izleri vardı. Her iz bir öfke anını temsil ediyordu. Değneği elinde çevirdi. Sonra avlunun ortasındaki odun yığınının üzerine bıraktı. İlk kez onu yanında taşımamaya karar verdi. Bu küçük karar büyük bir başlangıçtı. Fakat değişim bir günde tamamlanmazdı. Veli'nin içindeki alışkanlıklar, yılların birikimi kolay silinmeyecekti. Yine de o gün dere kenarında yaşadığı düşüş, küçük kuzunun kaçmayan bakışı ve Hasan Efendi'nin cümlesi birleşerek bir vesile olmuştu. Sertliğin duvarında ilk gedik açılmıştı. Ertesi sabah sürüyü değneksiz çıkaracaktı. Asıl sınav o zaman başlayacaktı. Ertesi sabah köyün üzerini açık ve berrak bir hava karşıladı. Güneş henüz yükselirken Veli avlunun ortasında durdu. Her gün yaptığı gibi değneğini almak için odunluğun yanına yöneldi. Fakat eli havada kaldı. Bir önceki akşam bıraktığı yerde duran değneğe baktı. Sonra kapıya doğru döndü. Bu küçük tercih, yılların alışkanlığına karşı atılmış sessiz ama kararlı bir adımdı. Sürüyü ağıldan çıkardığında hayvanlar her zamanki gibi ürkekti. Kapının gıcırtısıyla birlikte birkaç keçi hızla ileri atıldı. Veli refleksle bağırmak üzereyken kendini tuttu. Adımlarını hızlandırdı ama sesini yükseltmedi. Ellerini iki yana açarak sürünün önünü kesti. İlk deneme başarısız oldu. İki koyun yolun dışına saptı. Veli'nin içinden eski öfke kabardı. Göğsüne kadar yükseldi. Fakat dişlerini sıktı. Koşarak koyunların önüne geçti ve yönlerini değiştirdi. Bu basit hareket bile onu yormuştu. Çünkü bağırmak kolaydı. Vurmak daha da kolaydı. Zor olan sabretmekti. Sabır ise onun hiç öğrenmediği bir meziyetti. Çocukluğunda hata yaptığında sabır görmemiş, yalnızca ceza tanımıştı. Şimdi kendisinden beklenen buydu. Köyün dar sokaklarından geçerken pencereler yine aralandı. Kadınlar başörtülerinin kenarından bakıyor. Erkekler evlerin önündeki sandalyelerde otururken sürüyü izliyordu. Veli'nin elinde değnek olmadığını fark eden birkaç kişi birbirine baktı. Bu küçük ayrıntı gözden kaçmadı. Fakat kimse bir şey sormadı. Ovanın genişliğine ulaştıklarında sürü biraz rahatladı. Otlar rüzgarla hafifçe eğiliyor. Uzak tepelerdeki taşlık alan güneşle birlikte ısınıyordu. Veli sürünün kenarında yürürken kendini daha dikkatli buldu. Her hareketini hesaplıyor, her dağılmayı sakin bir biçimde toparlamaya çalışıyordu. İki kez başarısız oldu. Bir keçi dikenli çalılığa girdi. Bir kuzu annesinden uzaklaştı. Her defasında koştu, yoruldu, nefesi kesildi. Ama elini kaldırmadı.
Öğleye doğru yorgunluk omuzlarına çöktü. Bir kayanın üzerine oturdu. Sürü birkaç metre ötede otluyordu. Zihninde çocukluk sahneleri yeniden canlandı. Bir kış günü, karın diz boyu olduğu bir sabah babası onu erken saatte kaldırmış, ayakkabılarının içine su sızdığı halde sürünün peşinden koşturmuştu. Küçük Veli soğuktan titrerken bir koyun kaybolmuş, babası onu bulamadığı için kemerini çıkarmıştı. O gün Veli yere düşmüş, kalkmaya çalışırken dizleri kanamıştı. Kimse elini uzatmamıştı. O an içinde bir karar vermişti. Güçlü olacak, acı göstermeyecek, kimseye zayıf görünmeyecekti. Şimdi o kararın bedelini ödediğini fark ediyordu. Güçlü görünmek için merhameti terk etmiş, acı çekmemek için başkasına acı vermişti. Babasının yöntemini sürdürürken aslında onun gölgesinden hiç çıkamadığını anlıyordu. Akşamüstü köye döndüğünde çocuklar yine yol kenarındaydı. Bu kez sürü geçerken biraz daha az geri çekildiler. Veli bunu fark etti. Bakışlarını yere indirmediler. Evinin avlusuna girdiğinde yorgundu. Bileği hala sızlıyordu. Fakat içindeki yük hafiflemişti. Değneğin eksikliği eline değil, alışkanlıklarına ağır gelmişti. Bugün ilk kez o alışkanlığı kırmıştı. Küçük ama gerçek bir değişimdi bu. Gece boyunca geçmişi düşündü. Babasının sertliğini, kendi korkularını, köylülerin çekingenliğini. Hepsinin aynı zincirin halkaları olduğunu gördü. Eğer kendisi değişirse zincirin bir halkası kopacaktı. Belki köydeki çocuklar büyüdüklerinde hayvanlara farklı davranacaktı. Belki bir gün kendi hatırası, korkuyla değil, saygıyla anılacaktı. Yıllarca güçlü görünmek için bastırdığı duygular şimdi yüzeye çıkıyordu. Ertesi gün Hasan Efendi'nin evine gitmeye karar verdi. Yaşlı adamın taş basamaklı, geniş pencereli evi köy meydanının arkasındaydı. Avlusunda asma dalları, duvarında eski bir saat asılıydı. Veli ilk kez birine içindekileri anlatmayı düşündü. Bu karar onun için en az değneği bırakmak kadar zordu. Veli artık o cesareti toplamaya çalışıyordu. Geçmişten kaçmadan, onu anlayarak yoluna devam etmek zorundaydı. Ovanın üzerinde güneş batarken sürü ağılda sakin duruyordu. Veli kapıyı kapattı. Bir an arkasına dönüp baktı. Hayvanların bakışlarında eskisi kadar ürkeklik yoktu. Bu küçük fark bile ona umut verdi. Belki yarın daha iyi olacaktı. Belki yıllardır taşıdığı sertlik, yerini başka bir şeye bırakacaktı. İşte asıl değişim şimdi derinleşmeye başlıyordu. Veli ertesi sabah köy meydanına doğru yürürken adımlarında alışılmadık bir tereddüt vardı. Yıllardır herkes ondan çekinirken şimdi o, bir kapının önünde durup içeri girmek için cesaret toplamaya çalışıyordu. Hasan Efendi'nin evi meydanın arkasında, taş basamaklarla çıkılan, geniş pencereli, beyaz badanalı bir yapıydı. Avlusunda asma dalları gölge yapar. Duvarın dibinde bakır bir ibrik dururdu. Kapının tokmağı parlaktı. Düzenli bir ev olduğu ilk bakışta anlaşılırdı. Veli tokmağı kaldırıp kapıya vurduğunda kalbi hızlandı. Kapı açıldığında karşısında Hasan Efendi değil, genç bir kadın duruyordu. Başında sade bir örtü, üzerinde açık renkli uzun bir elbise vardı. Bakışları net, yüzü sakin ve kendinden emindi. Bu, Hasan Efendi'nin kızı Zeynep'ti. Veli bir an ne söyleyeceğini unuttu. Köyde onu görmüştü elbette, fakat hiç bu kadar yakından bakmamıştı. Zeynep'in gözlerinde korku yoktu. Diğer insanların bakışlarında gördüğü çekingenlik yerine ölçülü bir dikkat vardı. Veli ilk kez biri tarafından yargılanmadan ama sakınmadan karşılanıyordu. Zeynep kenara çekildi. Veli içeri girdi. Evin içi düzenliydi. Pencere kenarında çiçek saksıları dizilmişti. Bu evde emek, düzen ve sabır hissediliyordu. Veli kendi evini düşündü. Avludaki dağınık odunları, duvardaki dökülen sıvaları, içindeki boşluğu hatırladı. Hasan Efendi iç odadan çıktı. Veli'yi görünce şaşırmadı. Sanki geleceğini biliyormuş gibi ağır adımlarla sandalyeye oturdu. Veli de karşısına geçti. Uzun süre konuşmadan durdular. Sonunda Veli içindekileri anlatmaya başladı. Çocukluğunu, babasını, aldığı dayakları,
Hayvanlara yönelttiği sertliği, kelimeler ağzından zor çıktı ama durmadı. Yıllardır ilk kez geçmişini açıkça dile getiriyordu. Hasan Efendi dikkatle dinledi. Araya girmedi. Veli sözünü bitirdiğinde yaşlı adam başını salladı. İnsan, kendine yapılanı tekrar ederse zincir uzar. Orada durursa zincir kırılır, dedi. Bu cümle Veli'nin zihninde yer etti. O an Zeynep kapının yanında durmuş, sessizce onları dinliyordu. Yüzünde ne küçümseme ne de korku vardı. Yalnızca dikkatli bir ifade. Veli evden çıktığında içindeki yük hafiflemişti. Fakat bu kez başka bir duygu da eşlik ediyordu. Zeynep'in bakışı zihninde kalmıştı. Sanki yıllardır aradığı denge o bakışta saklıydı. Sonraki günlerde Veli sürüyü her zamanki gibi ovaya götürdü. Değneksiz yürümeye alışmaya başlamıştı. Hayvanlar artık onu gördüklerinde eskisi kadar dağılmıyor, adımlarını ona göre ayarlıyordu. Veli sabretmeyi öğrenirken içinde büyüyen başka bir his vardı. Akşamları sürüyü kapattıktan sonra istemsizce meydan tarafına bakıyor. Hasan Efendi'nin evinin ışığını görmeye çalışıyordu. Bir akşamüstü köy çeşmesinin yanında Zeynep'i gördü. Elinde bakır bir testiyi dolduruyordu. Su taşlara çarpıp ince bir ses çıkarıyor. Güneş ışığı testinin yüzeyinde parlıyordu. Veli birkaç adım uzakta durdu. Zeynep başını kaldırıp ona baktı. Bakışları kaçmadı. Veli'nin içindeki sertlik o an daha da anlamsız geldi. Onun yanında bağıran, vuran bir adam olmak istemediğini fark etti. Zeynep köyde çocuklara okuma yazma öğreten, yaşlılara yardım eden, babasına destek olan biriydi. Düzenli, ölçülü ve merhametliydi. Veli onunla konuşmak için fırsat aramaya başladı. Fakat her seferinde kendini geri çekti. Çünkü geçmişteki haliyle tanınmıştı. Köydeki imajı ağırdı. Zeynep'in gözünde de aynı adam olarak kalmaktan korkuyordu. Bu korku, onu daha dikkatli olmaya itti. Hayvanlara karşı sabrını artırdı. Sürü dağılınca eskisi gibi öfkelenmek yerine derin bir nefes alıyor. Adımlarını hızlandırıyor ama sesini yükseltmiyordu. Birkaç hafta içinde değişimi köylüler de fark etti. Çocuklar artık sürü geçerken yol değiştirmiyor. Hatta bazıları uzaktan kuzulara el sallıyordu. Bir gün ovada aniden bastıran yağmur sürüyü paniğe sürükledi. Gök gürültüsü tepelerin arasında yankılandı. Koyunlar sağa sola koştu. Veli çamura bata çıka sürünün önüne geçti. İki kuzu dere kenarındaki çukura sıkıştı. Eskiden olsa sinirle bağırır, vurur, suçu hayvanlara yüklerdi. Şimdi çamurun içine diz çöktü, kuzuları tek tek çıkardı. Üstü başı ıslandı. Elleri çamur oldu. Ama yüzünde öfke yoktu. O an uzaktan birinin kendisini izlediğini fark etti. Başını kaldırdığında Zeynep'i gördü. Yağmurdan korunmak için başına örtüsünü daha sıkı bağlamış, bir kayanın yanında durmuştu. Veli'nin kuzuları çıkarışını, sabrını, telaşsız çabasını görüyordu. Göz göze geldiklerinde Veli içinde sıcak bir dalga hissetti. Bu, yıllardır tatmadığı bir duyguydu. Köye döndüklerinde Zeynep babasına Veli'nin değişimini anlattı. Hasan Efendi bunu zaten fark etmişti. Hasan Efendi'nin evi meydanın arkasında her zamanki düzeniyle duruyordu. Avlusundaki asma dalları yaz güneşine karşı gölge yapıyor. Pencerelerdeki beyaz perdeler hafifçe dalgalanıyordu. Veli artık o eve giderken eskisi gibi çekinmiyordu. Fakat her gidişinde kendini sınanıyormuş gibi hissediyordu. Çünkü Hasan Efendi onun geçmişini biliyor. Zeynep ise şimdiki halini izliyordu. Bir akşamüstü, sürüyü erken kapattıktan sonra meydandan geçti. Zeynep çeşmeden su doldurmuş, testiyi kapının yanına bırakmıştı. Evin önünde birkaç çocukla ilgileniyor, onlara defter uzatıyordu. Veli uzaktan durdu. Zeynep'in sabırlı tavrını, çocuklara bir şeyi defalarca anlatırken yüzündeki kararlılığı izledi. Bu sabır, Veli'nin içinde yeni bir ölçü oluşturdu. O da böyle olmak istiyordu. Yalnızca hayvanlara değil, insanlara karşı da ölçülü ve güvenilir. Hasan Efendi bir akşam Veli'yi avluya çağırdı. Geniş masanın üzerine çay kondu. Zeynep de yanlarında oturdu. Veli bu davetin anlamını biliyordu.
Bir insanın geçmişiyle yüzleşmesi yeterli değildi. Geleceği için sorumluluk alması gerekiyordu. Zeynep o akşam Veli'ye uzun uzun baktı. Onun bakışında eski sertlikten çok kararlılık vardı. Elleri nasırlıydı ama hareketleri ölçülüydü. Konuşurken sesi dengeliydi. Zeynep için güven, sözden çok davranışla oluşurdu. Veli son haftalarda bunu göstermişti. Fakat asıl sınav henüz gelmemişti. Birkaç gün sonra köyün dışında başka bir çobanın sürüsü Veli'nin hayvanlarıyla karıştı. İki çoban arasında tartışma çıktı. Diğer adam yüksek sesle Veli'yi suçladı. Kalabalık toplandı. Herkes Veli'nin eski halini hatırlıyordu. Şimdi ne yapacağını merak ediyorlardı. Veli'nin yüzü gerildi. İçinde eski öfke kıpırdadı. Yılların alışkanlığı bir adım öne çıktı. Fakat hemen ardından Zeynep'in bakışı, Hasan Efendi'nin sözleri, dere kenarındaki düşüşü zihninden geçti. Derin bir nefes aldı. Suçlamalara aynı tonda karşılık vermedi. Hayvanları tek tek ayırdı, saydı, sakin bir şekilde durumu açıkladı. Birkaç dakika içinde karmaşa çözüldü. Kalabalık dağıldığında meydanda farklı bir hava vardı. Veli bağırmamış, kimseyi itmemiş, el kaldırmamıştı. Bu, köy için alışılmadık bir manzaraydı. Değişimin kalıcı olabileceğine dair ilk güçlü işaret buydu. O akşam Hasan Efendi'nin evinin önünden geçerken Zeynep kapının yanında duruyordu. Yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Veli o bakışta onay gördü. Veli artık yalnızca geçmişini telafi etmeye çalışan bir adam değildi. Geleceğe adım atan biriydi. Zeynep'e duyduğu sevgi onu disipline etmiş, merhameti güçlendirmişti. Güneş tepelerin arkasına inerken Veli avlusunda durdu. Bir zamanlar odunların üzerine bıraktığı değneğe baktı. Haftalardır eline almamıştı. Şimdi o değnek yalnızca kuru bir ağaç parçasıydı. Gücün sembolü olmaktan çıkmıştı. Gerçek güç, kendini kontrol edebilmekti. Veli biliyordu ki önünde hala imtihanlar vardı. Asıl yolculuk şimdi daha ciddi bir noktaya doğru ilerliyordu. Veli'nin hayatındaki değişim artık yalnızca ovada geçen saatlerle ölçülmüyordu. Köyün içinde attığı adımlar, insanlarla kurduğu temas, sabrını koruyabildiği anlar onun gerçek imtihanı haline gelmişti. Geçmişte adı anıldığında akla gelen ilk şey sertliği olurdu. Şimdi ise insanlar temkinli bir merakla onu izliyordu. Köy meydanı yaz akşamlarında daha canlı olurdu. Taş döşeli alanın ortasında eski çeşme durur. Çevresinde tahta sandalyeler dizilirdi. İki katlı evlerin pencerelerinden sarı ışık sızar, kapı önlerinde oturan kadınlar günün yorgunluğunu atardı. Veli bu meydandan geçerken artık başını yere eğmiyor, selam verenlere karşılık veriyordu. Ses tonu dengeliydi. Bakışları kaçamak değil, açıktı. Hasan Efendi'nin evi bu meydanın arkasında düzenli görünümüyle dikkat çekerdi. Geniş pencereleri, bakımlı avlusu, duvar boyunca uzanan asma dalları köydeki birçok eve örnek gösterilirdi. Veli birkaç kez bu eve davet edildi. Zeynep'le karşılaştıklarında uzun konuşmalar yapmıyorlardı. Fakat aralarındaki mesafe giderek azalıyordu. Veli onun gözlerinde artık çekince değil, dikkatli bir güven görüyordu. Zeynep de Veli'nin davranışlarındaki istikrarı gözlemliyordu. Köyde bir gün beklenmedik bir olay yaşandı. Kahvenin önünde iki genç arasında sert bir tartışma çıktı. Kalabalık kısa sürede toplandı. Geçmişte böyle bir ortam Veli için bir meydan okuma sayılırdı. Sert sözlere sert karşılık verir, gerilimi artırırdı. Şimdi ise kalabalığın kenarında durdu. Tarafları ayırmak için araya girdiğinde sesi yükselmedi. Yalnızca net ve kararlı cümleler kurdu. Ellerini iki yana açarak mesafeyi korudu. Birkaç dakika içinde ortam sakinleşti. Bu sahne, köydeki algıyı değiştiren önemli anlardan biri oldu. İnsanlar onun kontrolünü kaybetmediğini gördü. Gücünü bağırarak değil, dengeyle gösterdiğini fark etti. Bu, yıllardır beklenmeyen bir tabloydu. Hasan Efendi bu olayı duyduğunda Veli'yi akşam evine çağırdı. Masanın üzerinde sade bir sofra vardı. Duvarda asılı eski saat düzenli aralıklarla tıkırtı çıkarıyordu. Zeynep de yanlarında oturdu.
Veli için artık mesele yalnızca geçmişteki hataları telafi etmek değildi. Yeni bir hayat kurma ihtimali önündeydi. Zeynep'e duyduğu his her geçen gün daha belirginleşiyordu. Onun yanında kendini daha ölçülü, daha dikkatli hissediyordu. Sevgi onda acele değil, sorumluluk duygusu uyandırıyordu. Fakat Veli'nin içinde hala çözülmemiş bir düğüm vardı. Babasına karşı taşıdığı kırgınlık, yıllarca bastırdığı bu duygu zaman zaman yüzeye çıkıyor, onu huzursuz ediyordu. Bir akşam evinin avlusunda otururken geçmişi yeniden düşündü. Babasının sert yüzünü, ağır adımlarını, elindeki kemeri, o günlerde kendini savunamadığını, içindeki korkuyu saklamak zorunda kaldığını hatırladı. Şimdi fark ediyordu ki o korku, yıllarca davranışlarına yön vermişti. Ertesi gün mezarlığa gitti. Köyün dışındaki hafif eğimli arazide sıralanan taşların arasında babasının mezarı da vardı. Mermer taş sade ve gösterişsizdi. Babasını affetmek kolay değildi. Fakat o zinciri kırmak için bunu yapması gerektiğini biliyordu. Bu ziyaret Veli'nin içinde önemli bir dönüm noktası oldu. Geçmişle hesaplaşmadan geleceğe sağlam adım atılamayacağını kavradı. O gün köye dönerken adımları daha sakindi. İçinde yıllardır taşıdığı ağırlığın bir kısmı çözülmüştü. Zeynep'le karşılaştığında bakışlarında yeni bir netlik vardı. Artık değişimi yalnızca davranış düzeyinde değil, niyet düzeyinde de oturtmuştu. Hasan Efendi ile bir akşam konuşurken niyetini açıkça dile getirdi. Zeynep'e talip olmak istediğini söyledi. Bu cümle onun için büyük bir adımdı. Çünkü bir yuvanın sorumluluğunu üstlenmek, sabrı ve dengeyi sürekli kılmak demekti. Hasan Efendi acele cevap vermedi. Zeynep kararını hemen vermedi. O da zaman istedi. Veli bunu anlayışla karşıladı. Eskiden sabırsızlık gösterebilirdi. Şimdi beklemenin de bir olgunluk olduğunu biliyordu. Sevgi aceleyle değil, güvenle büyürdü. Akşamları köy meydanından geçerken insanlar artık onun yanından çekinerek değil, normal bir komşu gibi geçiyordu. Çocuklar selam veriyor, yaşlılar halini hatırını soruyordu. Veli için bu küçük değişimler büyük anlam taşıyordu. Korkuyla kurulan mesafenin yerini saygıya bırakması onun en büyük kazancıydı. Bir zamanlar öfkeyle tanınan bu adam, şimdi sabrıyla anılmaya başlamıştı. Sevgi ona yalnızca bir eş adayı değil, yeni bir karakter kazandırmıştı. Fakat hayatın asıl sınavı, bu çizgiyi ömür boyu koruyabilmekti. Veli bunun farkındaydı. Artık attığı her adım, yalnızca kendisi için değil, kurmak istediği aile içinde bir temel olacaktı. Önünde son bir imtihan daha vardı. Zeynep'in vereceği karar, bu uzun yolculuğun yeni bir başlangıcı olacaktı. Köyde yazın son günleri yaşanırken, meydandaki hareketlilik artmıştı. Hasat yaklaşmış, evlerin önünde hazırlıklar başlamıştı. Bu hareketli günlerde yeni bir haber yayıldı. Yakın kasabada ticaret yapan, hali vakti yerinde bir adamın oğlu Zeynep'i istemek için köye gelecekti. Adı Murat'tı. Giyimi kuşamı düzgün, konuşması akıcıydı. Köyde birçok kişi bu talibi güçlü bir aday olarak görmeye başladı. Murat'ın ailesi bir akşamüstü Hasan Efendi'nin evine geldi. Avluda temiz bir sofra kuruldu. Misafirler ağırlandı. Murat kendinden emin bir duruş sergiliyor. Şehirdeki imkanlardan, büyüyen işlerinden söz ediyordu. Düzenli bir hayat, rahat bir ev, güvenli bir gelecek vaat ediyordu. Köydeki bazı kadınlar bu tabloyu cazip buldu. Bu haber kısa sürede Veli'ye ulaştı. Meydandaki kahvede çay içerken iki kişinin konuşmasını duydu. Bir an içindeki eski kıskançlık ve öfke kıpırdadı. Geçmişte olsaydı bunu bir meydan okuma sayar, gurur meselesi yapardı. Fakat şimdi durum farklıydı. Sevgi sahiplenmek değil, layık olmaktı. Veli bunu kendine hatırlattı. O akşam evine gittiğinde uzun süre düşündü. Murat'ın sunduğu imkanları inkar edemezdi. Kendisi köyde yaşayan, emeğiyle geçinen bir adamdı. Serveti yoktu. Fakat son aylarda kazandığı en büyük değer güven olmuştu. Bu güveni kaybedecek bir hareket yapamazdı. Ertesi gün meydandan geçerken Murat'ı ilk kez gördü. Temiz ütülü gömlek, parlak ayakkabılar,
Kendinden emin bir bakış, Murat köyü incelerken hafif bir üstünlük hissi taşıyor gibiydi. Veli bu bakışı fark etti. Fakat karşılık vermedi. Sadece selam verdi. Murat da başıyla karşılık verdi. İki adamın bakışı kısa bir an kesişti. Bu, açık bir rekabet değil ama sessiz bir karşılaştırmaydı. Köy halkı iki talibi tartmaya başladı. Bir yanda şehirde imkan sunan Murat, diğer yanda köyde kalıp değişimini kanıtlamış Veli. İnsanlar geçmişi de hesaba katıyordu. Veli'nin eski hali unutulmuş değildi. Ya yine eskiye dönerse, sorusu bazı zihinlerde dolaşıyordu. Hasan Efendi bu süreci sakinlikle yürütüyordu. Kızının kararını öncelikli görüyordu. Fakat bir baba olarak temkinliydi. Murat'ın ailesi güçlüydü. Ekonomik güvence sunuyordu. Veli ise karakter olarak güçlenmişti. İki farklı gelecek ihtimali karşısındaydı. Veli bu süreçte kendini daha fazla denetlemeye başladı. En küçük bir öfke kırıntısının bile yanlış anlaşılabileceğini biliyordu. Bir gün meydanda gençlerden biri eski günleri hatırlatır gibi alaycı bir söz söyledi. Kalabalık bunu duydu. Veli'nin yüzü gerildi. Fakat cevap vermedi. Sadece kısa bir bakış attı ve yoluna devam etti. Bu tavır, orada bulunanların dikkatinden kaçmadı. Murat ise köyde kaldığı birkaç gün boyunca düzenli ve kibar davrandı. Çocuklara şeker dağıttı, yaşlıların elini öptü. Fakat köyün gündelik işlerine mesafeli kaldı. Toprağa, emeğe yabancıydı. Bu durum bazı yaşlıların gözünden kaçmadı. Şehirli çocuk diye fısıldayanlar oldu. Zeynep iki talibi de gözlemliyordu. Murat'ın sunduğu rahat hayatı görmezden gelmiyordu. Fakat Veli'nin son aylardaki istikrarını da biliyordu. Bir insanın değişimi sözde değil, sabırla ölçülürdü. Veli sabretmişti. Murat ise henüz sınanmamıştı. Bir akşam köyün dışında küçük bir yangın çıktı. Kuru otlar alev aldı. Rüzgar yön değiştirince alevler birkaç eve doğru ilerledi. Köyde telaş başladı. Erkekler kovalarla su taşıdı. Veli ilk koşanlardan biriydi. Alevlerin önüne geçmek için organize oldu. Kimseye bağırmadan net talimatlar verdi. Birkaç saatlik çabanın ardından yangın kontrol altına alındı. Murat da oradaydı. Yardım etti. Fakat köyün düzenine yabancı olduğu için ne yapacağını anlamakta zorlandı. Veli'nin yönlendirmesine uydu. Bu sahne birçok kişi için belirleyici oldu. Kriz anında kimin soğukkanlı kaldığı görülmüştü. Yangından sonra meydanda farklı bir hava oluştu. İnsanlar Veli'nin liderliğini açıkça konuşmaya başladı. Bu yalnızca fiziksel bir güç değil, karakter gücüydü. Murat bunu fark etti. Bakışlarında ilk kez tereddüt vardı. Hasan Efendi bu olaydan sonra Veli'yi çağırdı. Açıkça konuştu. İki talip var. Karar kızımın. Fakat senin bu süreçte gösterdiğin sabır önemli dedi. Veli başını salladı. Rekabeti düşmanlığa dönüştürmeyeceğini, sonucu zorlamayacağını belirtti. Çünkü artık kaybetme korkusu onu öfkeye sürüklemiyordu. Köyde günler geçerken herkes Zeynep'in kararını beklemeye başladı. Murat'ın ailesi dönüş hazırlığı yapıyordu. Son bir görüşme daha olacaktı. Veli ise bekliyordu. Sabır, onun en büyük sınavıydı. Bir akşamüstü Zeynep meydandan geçerken Veli ile karşılaştı. Bakışları kısa bir an buluştu. Bu bakışta kararsızlık değil, düşünülmüş bir ciddiyet vardı. Hasan Efendi'nin evinin önünden geçen herkes pencerelere bir an bakıyor. İçeride nasıl bir karar verileceğini düşünüyordu. Murat'ın ailesi son kez Hasan Efendi'nin evine geldi. Düzenli bir sofra kuruldu. Konuşmalar ölçülüydü. Murat şehirde kuracağı düzeni, sağlayacağı imkanları bir kez daha anlattı. Sözün etti, planı hazırdı. Güvenli bir gelecek vaat ediyordu. Fakat bu gelecek köyden uzak, başka bir hayata açılıyordu. Aynı günün akşamında Veli de çağrıldı. Üzerinde temiz gömleği, bakımlı sakalı, sakin bir duruşu vardı. Eskiden meydan okuyan bakışları şimdi yerini dengeli bir ifadeye bırakmıştı. Hasan Efendi karşısına oturdu. Zeynep de yanındaydı. Veli uzun cümleler kurmadı. Geçmişini inkar etmedi. Yaptığı hataları açıkça kabul etti.
son aylarda gösterdiği çabayı anlattı. Bir yuva kurmak istiyorsa bunun emekle ve sabırla olacağını söyledi. Köyde kalacağını, toprağını ve insanını bırakmayacağını belirtti. Zeynep iki talibi de dinlemişti. Murat'ın sunduğu rahatlığı küçümsemiyordu. Fakat hayatı yalnızca rahatlıkla ölçmüyordu. Zeynep kararlı bir sesle konuştu. Seçimini Veli'den yana yaptığını söyledi. Gerekçesini açıkça ifade etti. Veli'nin gösterdiği çabayı, sabrı ve istikrarı esas aldığını söyledi. Bu cümleler kısa ama netti. Murat başını salladı. Yüzünde kırgınlık vardı ama taşkınlık yoktu. Ailesiyle birlikte köyden ayrıldı. Bu karar bazıları için şaşırtıcı, bazıları için beklenen bir sonuçtu. Fakat en önemlisi, kararın karakter üzerinden verilmiş olmasıydı. Veli o an derin bir nefes aldı. Bu yalnızca bir evlilik izni değildi. Geçmişiyle yüzleşmiş bir adamın yeni bir hayata adım atmasıydı. Düğün hazırlıkları sade ama düzenli oldu. Köy meydanı temizlendi. Evlerin önüne ışıklar asıldı. Gösterişten uzak, ölçülü bir merasim planlandı. Veli özellikle abartıdan kaçındı. Nikah kıyıldığında Veli'nin yüzünde ağırbaşlı bir ifade vardı. Sevinci abartılı değildi. Çünkü o, bu anın bir başlangıç olduğunu biliyordu. Evlilik bir sonuç değil, yeni bir sorumluluktu. Evlilikten sonra Veli'nin hayatı daha da disiplinli hale geldi. Öfkesini kontrol etmek için bilinçli çaba göstermeye devam etti. Köyde çıkan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmaya başladı. İnsanlar artık onu sertliğiyle değil, dengesiyle anıyordu. Çocuklar yanından geçerken çekinmiyor, selam veriyordu. Yaşlılar fikir danışıyordu. Bir gün köyde genç bir çobanın hayvanlara sert davrandığı konuşuldu. Veli bu haberi duyduğunda eski günleri hatırladı. O gence sert çıkmadı. Yanına gidip uzun uzun anlattı. Kendi geçmişini, yaptığı hataları, bunun nasıl bir zincire dönüştüğünü paylaştı. Genç adam onu dikkatle dinledi. O an Veli, zincirin gerçekten kırıldığını hissetti. Zeynep'le kurdukları ev düzenliydi. Duvarlar badanalı, pencereler temiz, avlu derli topluydu. Veli evi yalnızca barınak değil, huzur mekanı olarak görüyordu. Geçmişte eksik olan merhameti bu evde çoğaltmaya kararlıydı. Sevgi onun için bir duygu değil, günlük bir sorumluluktu. Yıllar sonra köyde Veli'nin adı anıldığında insanlar eski sertliğini değil, değişimini konuştu. Bir insan isterse değişir cümlesi onun hikayesiyle birlikte anıldı. Çocuklara örnek gösterildi. Köyün taş evleri akşam ışığında sakin bir görüntü sergilerken, Veli'nin hikayesi dilden dile aktarıldı. Bir çobanın sertlikten merhamete, korkudan güvene, yalnızlıktan aileye uzanan yolculuğu olarak anlatıldı. Bu hikaye yaşlıların hafızasında ibret, gençlerin zihninde umut oldu. Ve böylece Veli'nin hayatı, bir adamın kendini değiştirmesiyle yalnızca kendi kaderini değil, çevresindekilerin bakışını da değiştirebileceğini gösteren bir örnek olarak tamamlandı. Zincir kırılmış, yeni bir halka umutla başlamıştı. Kıymetli dinleyiciler, paylaştığımız bu duaların ve dini hikayelerin hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Daha fazla kişiye ulaşmamız için beğenip abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz.